Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ayçiçeği çanta yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Çantanın önü arkası böyle. Sapları bu şekilde ve kenarda kalpli süsler öreceğiz beraber. Hadi başlayalım. Ayçiçeği çantayı pamuklu makroma ipleriyle ördüm. Siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Kalın iplerle daha hoş duruyor. İpiniz ince ise çift kat yapıp da örebilirsiniz. İpime uygun da 3,5 milim tığ kullandım. Çiçeğimi yapıştırmak için silikon tabancası kullandım. Dik edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Çantanın ağız kısmına bu şekilde dikmeli mıknatıslı çıt çıtlar kullandım. Çantamız bu şekilde. Ölçülerini de sizinle paylaşayım. En geniş yerinden 19 santim. Boyu tabanı ile beraber 17 santim. Bu çantayı bakın sık iğne ile ördüm. Bu çantayı tekli trabzan ile ördüm. Şimdi bunu paylaşacağım. Siz de isterseniz sık iğne ile örebilirsiniz. İsterseniz böyle tekli trabzan ile örebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım örmeye. Çantayı pamuklu makrome ipleriyle örüyorum. Açıklama kısmına kullandığım ipleri ve renk kodlarını yazarım. Siz de aynı renklerle örebilirsiniz. 4 farklı renk kullandım. Siz isterseniz çanta sapını da aynı renkle örerseniz 3 renkle tamamlayabilirsiniz. Ayçiçeğinin orta kısmını kahverengi pamuklu makrome ipim yoktu. Kalın koton iple öreceğim. Elinizde yoksa herhangi bir ipi kalınlaştırıp da örebilirsiniz. Hadi başlayalım örmeye. Tığ numaramda ipime uygun 3,5 milim tığ. Zincir çekerek başlıyoruz. 20 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi isterseniz şöyle zincirimizin tek tarafına batabilirsiniz. Fakat şu arkasını çevirip şu kesik kesik çizgiler olan kısma batınca, bakın şu çıkıntılara batınca daha güzel duruyor. İkinci zincirimin arkasını çeviriyorum ve şöyle buraya batıyoruz. Sık iğne ile devam eden yine yerlere batarak örüyoruz. Bu üçüncü sık iğnem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve şuna da batalım. 19. Şimdi şöyle tam tur dönerek devam ediyoruz. Buraya toplam 3 adet sık iğne örüyoruz. Aynı battığım yere 1 adet örmüştüm. 2 ve 3. Şimdi tam karşılarına bakın, burada zincir gibi kısım oluştu. Tam bu noktalara batarak ilerliyoruz. Bu ipimiz de arada kalsın. Devam edelim. Tam karşılarına batıyorum. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet. Bakın. Başlangıç yerine geldim. Tam yine aynı noktaya sonuna 2 adet örüyorum. Burası benim başlangıç yerim. Başlangıç yerime de 1 adet batmıştım. Şimdi 2 adet, 3 adet arttırma yapmış olduk. Yine burada da 3 adet batmıştık. Şimdi buraya sırayı kaybetmemek için şöyle bir ipi koyuyorum. Burası benim başlangıç noktam olacak. Bir üst sıraya geçerken zincir çekerek çekmeyeceğim. Başlangıç yerimin gözükmesini istemiyorum. Bakın. Çantamın başlangıç yeri belli değil. Hep döne döne ördüm. Şimdi burada hemen ilk artışımızı yapalım. Çift battım. Sonra sık iğne şeklinde yine devam ediyoruz. Her iki tarafta da her seferinde 3 adet artışımız olacak. Sonuna kadar geleyim. Evet, bakın tam uç noktaya geldim. Şimdi buraya da yine çift çift batıyorum. Aynı yere 2 adet. Devam eden sık iğnenin tepesine de yine 2 adet. İkinci artışımı yaptım. Şimdi üçüncü artışımı da yapıyorum. Sonrasında birer adet batarak devam edelim. Artış yerimize kadar gelelim. Evet, bakın tam bu nokta. Şimdi buraya da yine çift batıyorum. 1 2 adet. Devam edene de yine çift batıyorum. Bakın, başlangıç yerime geldim. İpimi çıkartıyorum. Tekrar şuraya koyuyorum. Şimdi burada bir adet ördüm. Sonrakine çift batıyorum. İlk artışımı yapmış oldum. Devam edelim sık iğne şeklinde örmeye. Yine artış yapıyoruz. Çantamızın tabanı oval taban. Tabanı aynı şekilde istediğimiz kadar da büyütebiliriz. Daha geniş isterseniz daha geniş de örebilirsiniz. Evet. Çift battığım yere geldim. Önce tek batıyorum. Sonrasında çift. İlk artışımı yaptım. Sonra tek batıyorum. Sonra tekrar 2 adet. İkinci artışım. Tek ve çift. Bu da üçüncü artışım.
Devam edelim. Artış yerine kadar gelelim. Evet. İlkine batmadım, sonrakine batıp ilk artışımı yapıyorum. Sonra tek, sonra çift. İkinci artışımda bu noktada olmuş oldu. Evet, başlangıç ipimi yine çıkartıp şöyle koyuyorum. İlkini sık iğne örüyorum. Sonrakine yine artışımı yapıyorum. Şurada artış yapmıştık. Hemen sağ tarafındakine artışımızı yaptık. Şimdi sık iğnemizi örelim. Artış yerine kadar devam edelim. Evet. Artış yerine geldim. Çift batmıştım. Hemen yine ilkine çift batıyorum. Sonrasında iki tek bir çift. İki tek. Bakın artış yerimizin hemen sağ taraftakine yine artışımızı yapıyoruz. Fark ettiyseniz önce 3 adet ördük. Sonra hepsine çift çift battık. Sonraki sırada bir çift bir tek. Bu sırada bir çift iki tek. Devam etmek istersek yine bir çift 3 tek. Sonra öyle aynı şekilde tabanı büyütüyoruz. Oval tabanı da bu şekilde örmüş oluyoruz. Evet, üçüncü artışımı da yine burada yapıyorum. Artış yerimin bir sağ tarafından arttırıyorum, bir sol tarafından. Büyüttükçe buna dikkat edelim ki oval tabanımız güzel dursun. Devam edelim. Bu benim son artışımdı. Çanta tabanımı daha büyük örmeyeceğim. Dediğim gibi siz isterseniz büyütebilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet. Şimdi bakın artış yerim burasıydı. Burada artışımı hemen yapıyorum. Sonrasında iki tek bir çift. Evet. Başlangıca geldim.
Evet, başlangıç yerimi şu tarafa doğru kaydırmak istiyorum. O nedenle burayı şöyle sık iğne ördüm 3 adet. Sonrasında çantamızın tabanını bakın şöyle bir form vermek istiyorum. Bakın. Bunun yapımını paylaşayım sizinle. Batma yerim önemli. Zincir gibi görünen kısmın arka tarafına batıyorum ve şuraya şöyle bu şekilde batarak örüyoruz. Böyle. Hep böyle arkasına doğru batıp burada kat yeri oluşturmuş oluyoruz. Örgüler detaylarıyla güzel. Bu detay da önemli bir detay. Bu sırada da artış yapıyoruz her iki tarafta. Tabandan sonraki kısımlarda çantamıza böyle oval form vermek için artışı yapmamız gerekiyor. Evet, artışı tam şöyle ortasında yapıyoruz. Yani şöyle tabanı ikiye katlayınca tam şu noktada. Saymaya gerek yok. Göz kararı. Bir tane daha öreyim. Sonraki kısımda şurada artışımı yapıyorum. Artışı nasıl yapıyoruz? Aynı yere 2 adet batarak. 1 2 bu kadar. Devam edelim örmeye. Evet, tam uç noktasında yine artış yapıyoruz. Şöyle tam karşısı buraya 2 adet batıyorum. Sonrasında aynı şekilde başlangıcıma da az kaldı.
Evet, başlangıca geldim. Bakın şu çizgilerin tam şurası. Şimdi sık iğne şeklinde devam etmeyeceğim örmeye. Tekli trabzan, yalancı sık iğne de deniliyor. Şöyle devam ediyoruz. Başlangıç yerimin artık önemi yok. Devam edelim. Bu şekilde tığımın üzerine alarak üçünü beraber örüyorum. Böyle devam edelim örmeye. İlk artış yerim şurasıydı. Çantamızda yine artış yapmaya devam edeceğiz. Nedeni çantaya şu formu vermek. Bu formu her sırada artış yaparak değil, bir sırada artış yapacağız, bir sırada artış yapmayacağız. Bir sırada artış yapıp bir sırada yapmayacağız. Toplam 2, 3, 4 kez artış yapıyoruz. Şimdi bu sırayı artış yapmadan devam edelim. Tam tur dönelim. Sonraki sırada görüşelim. Evet, bir sıra daha ördüm. Bakın ilk artış yerim burasıydı. Şimdi yine şöyle ikiye katlayınca tam köşe noktasında artış yapıyoruz. Artış noktamızın tam saymamızın gereği yok. Hemen şurada yine ikinci artışımı yapıyorum. Tekli trabzan örüyoruz. Aynı yere 2 adet batıyorum. Bu artış yerlerimi karıştırmamak için buralara ilmek belirleyiciler takayım. Bakın bir sırada artış yapıyoruz, bir sırada yapmıyoruz, sonraki sırada yapıyoruz. Her sırada artış yaparsak çantamız böyle oval olmaz, üçgen gibi keskin bir geçiş olur. O nedenle bu şekilde artışımızı yapıyoruz. Devam edelim. Artışımız böyle. Çantamızın her iki kenarında da artış yapıyoruz. Hem sağ tarafta hem sol tarafta. Toplam 4 kez. İkinci artışı yaptım. Şimdi döneceğim. Bu tarafta da ikinci artışımı yapacağım. 4 kez artış yapalım. Sonraki kısımlarda görüşelim. Devam ediyoruz örmeye ve 3 yerde artış yapıyoruz. İlk artışımızı şu taban kısmını oluştururken yapmıştık. Bir sıra ördük. Sonraki sırada yine artışımızı yaptık. Bir sıra ördük. Yine sonuncu artışımı yaptım. Çantamın fazla büyük olmasını istemiyorum. Daha da büyütmek isterseniz yine artış yapabilirsiniz. Her iki tarafta da artışımızı yapıyoruz. Sonrasında artış yapmadan örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde örelim. Sonra yine eksiltme kısmı var. Eksiltme kısmında görüşelim. Evet, artış noktam en son şurasıydı. Bakın çift batmıştım. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Buranın uzunluğunu da size göstereyim. Şöyle tabanıyla beraber şu anda 13 santim uzunluğunda, genişliğini de göstereyim. 17,5 santim. Şimdi eksiltmeye geçiyorum. Eksiltmeyi bakın bu arada başlangıç yerim şuradan anlıyorum, başlangıç yerimi. Yükselti oluşmuştu burada. Burası başlangıç tarafıydı. Burada değil, şu tarafta ilk eksiltmeyi yapıyoruz. Oraya kadar devam edelim örmeye. Evet, buraya kadar geldim. Yine şöyle ikiye katlıyorum. Tam orta kısımda eksiltmeyi yapıyorum. Şimdi devam eden 2 ilmekte eksiltme yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Ön tarafına batıyorum. Her ikisine batarak örüyorduk. Şimdi ön tarafına. Hemen soldakine de batıyorum.
ilmeğimi ikisinden çıkartıyorum. Sonra üçünü beraber örüyorum. Bakın bir ilmek azaltmış olduk. Buraya hemen bir ilmek belirleyici takayım ki eksiltme yerim belli olmuyor. Buradan takip etmek istiyorum. Devam edelim aynı şekilde. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Sadece her iki kenarında yapıyoruz. Şimdi diğer kenarda da eksiltmeyi yapalım. Şuraya kadar gelelim. Evet, diğer kenara geldim. Yine şöyle yapıyorum. Bakın tam şurada eksiltiyoruz. Tığımın üzerine aldım. Buraya ve yanındakine batıyorum. Eksiltmemi yapmış oldum. Buraya yine yer belirleyicimi takıyorum. Bu şekilde ilmek belirleyiciniz yoksa böyle iplerde buraya takabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde takıp yerinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bir sıra artırma eksiltme yapmadan gidelim. Sonraki eksiltmemizi yine burada yapalım. Her iki tarafta da. Sonraki sırada görüşelim. Evet, iki kere eksiltme yaptım. Şu an eksiltme yaptığım sıradayım. Artışları 3 artış yaptım. Eksiltmeyi 2 eksiltme yaptım. Çantanın ağzının fazla küçülmesini istemediğim için. Şimdi ipimizi keseceğiz. İpimizi keserken de bakın şurayı başlangıç noktam kabul ediyorum. Şöyle aynı hizada ipimi kesiyorum. Bitiş yerimizin düzgün olması için bakın şu sonuncu sık iğnemi tekli trabzan örmeyeceğim. Sık iğne öreceğim ve ipimi burada keseceğim. Bundan sonra yapacağım işlemi de dikkatli şekilde izleyin. Şöyle ilmeği çıkarttım. İğneme geçirdim. Ve hemen yanındaki sık iğnenin tepesine geçiriyorum. Sonrasında bakın şu ipimin geçtiği yerdeki ilmeğin şöyle arka tarafına, öne değil arka tarafına batırıp ilmeğimi çıkarttım. Şöyle ipimizi düzgünce geçiştirelim. Bakın düzgün bir geçiş yapmış olduk. Bunlar önemli detaylar. Şimdi şöyle alta ipimi indireyim. Düzgün şekilde gizleyeyim. Evet, bu kadar yeterli. Evet, çantamızın bu kısmı bitti. Şimdi sıra geldi çantamızın sapını örmeye. Şunları bir çıkartayım. Hemen yine şöyle kenardan başlıyorum. Hemen son ilmeğe, şuradaki ilmeğimize batırdım. İlmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. Bir zincirimi çektim. İpimizi iyice çekelim. Şimdi hemen yandaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne örüyorum. İkinci ve yandakine yine batıyorum. Üçüncü. Şimdi şöyle çeviriyorum. Ve ilkine batıyorum. İlkine batmak biraz zor olabilir. Şöyle battım. İlmeğimi çıkartıyorum. Sonra tekrar içinden çıkarttım. Hep döndürerek örüyoruz. Şimdi
Tığımı bakın yukarıdan aşağıya doğru şu 2 ilmeğe batırıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. 3 ilmek var. Önce ikisini örüyorum, sonra ikisini. Tekrar içten dışa doğru çeviriyorum. İlmeğim hep aynı şekilde kalıyor. Tığımı yine bakın şu kenardaki 2 ilmeğe batırıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini örüyoruz. Çeviriyoruz. Yukarıdan aşağıya şu kenar ilmeklerine batıyorum. Hep çevirerek aynı yönde çevirerek örülüyor. Yani şöyle çevirmiyoruz. Bu şekilde, hep bu şekilde çeviriyoruz. Çok güzel bir sap modeli bu. Bakın çok hoş duruyor. Ve esneme payı ipimden dolayı yok. Pamuklu makrome ipinin esneme payı olmadığı için sapımız da esnemiyor. Eğer eliniz gevşekse daha küçük numara tığ kullanabilirsiniz. Örmesi hep aynı şekilde. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Ben çantamın sapını çocuklar için örüyorum. 70 santim uzunluğunda çanta sapını örelim. Montaj kısmında görüşelim. Çantanın sapını 70 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi şöyle düz şekilde gelmesine dikkat edelim ve şöyle şuraya koyuyorum. Diğer kenarına. Hemen örmeye başlayalım. Tekrar kontrol edeyim. Evet, şöyle tutuyorum. Tam şurayı da ortalayalım. Hemen sık iğne ile bağlıyorum. Şu ortasına batıyorum. Devam eden sık iğneye batıyorum. Sonrasında şu kenarına, pardon, kenarına batıyorum. Yine devam eden sık iğneye batalım. Şöyle çanta sapımızı bağlayalım. İsterseniz dik edebilirsiniz ve ipimi kesiyorum. Sonrasında iplerimizi düzgün şekilde iğne ile temizlerim. Şimdi sıra geldi ayçiçeğimizi örmeye. Ayçiçeğimizin önce orta kısmını öreceğim. Orta kısmı koyu renk olduğu için size açık renk ile göstermek istiyorum. Evet, sihirli halka ile başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkamın içine toplam 6 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi orta kısmını sıkılaştıralım. Başlangıç ipimden tutup iyice çekiyorum. Şimdi burası benim başlangıç yerim olacak. Başlangıcımı kaybetmemek için yine böyle araya ipimi koydum. Devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Hepsine ikişer adet. Sık iğne sayım 16 adet olacak. 2 adet ördüm. 3 aynı yere tekrar battım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Başlangıcım burasıydı. İpimi çıkartıyorum. Yine bir üst sıraya takıyorum. Devam eden sık iğneme yine çift batıyorum. Bu sırada bir çift örüyoruz. Bir tek. Tek örüyorum. Sonrasında çift örüyorum. Sonra tek örüyorum. Çift, tek. Bu sırada sık iğne sayım 18 oluyor. 6 ile başlamıştım. İkinci sırada 12. Bu sırada 18. Bakın yine başlangıca geldim. İpimi çıkartıyorum. Buraya takıyorum. Devam eden sık iğneye yine çift batıyorum. Bu sırada 2 tek bir çift şeklinde devam ediyoruz. 2 tek bir çift. Buraya çift. Yani yine 6 yerde artırma yapmış oluyoruz. Şimdi burada çift, 2 tek, bir çift. Evet, başlangıca geldim. Çıkartıyorum, tekrar takıyorum. Devam eden sık iğneden hemen çift başlıyorum. Bu sırada 3 tek, bir çift. 1 2 3 burada çift. Bakın artış yaptığım yer belli. Hemen sağ tarafına batıyorum. Yine devam edelim. 1 2 3 hemen buraya. Devam edelim. Aynı şekilde buraya gelelim. Başlangıca geldim. Yine ipimi çıkartıyorum. Takıyorum. Hemen yine çift ile başlıyoruz. 2 adet battım. Sonrasında 4 adet tek. Pardon. 1 2 3 ve 4. Sonrasına çift batıyorum. Bakın bir alt sırada çift battığım yerin hemen sağ taraftakine çift. 1 2 3 4 buraya çift. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Evet, başlangıca geldim. Ayçiçeğimizin orta kısmı bu kadar. Şimdi ipimi kesiyorum. Buradaki bitiş yeri önemli. Yine ipimi çıkarttım. Çantanın ağız kısmında yaptığım işlemi burada yine tekrar ediyorum. Hemen yandaki sık iğneye batıyorum. Sonrasında bakın ipimin
şu çıktığı son ilmeğin arkasındakine geçiriyorum. Pardon. Evet. Şöyle hafifçe çekelim. Bakın düzgün bir geçiş oldu. Burada ilmek zincir gibi gözükmesini istiyorum. Sonrasında bu ipimizi de şöyle gizleyelim. Evet. Sıra geldi ayçiçeğimizin yapraklarını örmeye. Sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. İpimizi iyice sıkıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İkincinin tek tarafına batıyorum. Sık iğne örüyorum. Devam eden zincirime 2, 3, 4, 5, sonuncuya da şöyle ipimi de alayım. 6 sık iğne ördüm. Şimdi devam eden yine sık iğneme batıyorum. 1, 2 ve 3 tane. Sonrasında yine bu işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinciye sık iğne ile batıyorum. Toplam 6 adet sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç. Aynı işlemi tekrar edelim. Yapraklarımızı oluşturalım. Ayçiçeğimin yapraklarının bir kısmını ördüm. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet oldu. Şu anda başlangıç yerindeyim. Devam edelim. Başlangıç yerine batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Ve hemen ilk boşluğa bir adet sık iğne örüyorum. Sonrasında tekli trabzan bir adet. Sonraki boşluğa 2 adet aynı yere ikili trabzan. Devam eden yine boşluğa 1, 2 adet ikili trabzan. Devam eden boşluğa tekli trabzan ve şu sonuncu yere sık iğne. Yaprağımızın bir tarafını ördük. Şuraya batıyorum. Sık iğne ile burası tepe noktası. 2 zincir çekiyorum. Batacağım yere dikkat edin. Tam şuraya. İkinci zincirimin şu üçüncü şuraya, yani buraya ve şuraya. Sık iğne ile bağlıyorum. Sonrasında hemen devam eden yere sık iğne, sonrasına tekli trabzan. Bu tarafta yaptığımız aynı işlemi yapıyorum. 2 adet ikili trabzan, tekrar 2 adet ikili trabzan, tekli ve sık iğne. Evet, yaprağımız çok güzel. Devam edelim. Şuradaki 3 adet sık iğneye ilmek kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3.
Aynı işlemi bir daha göstereyim. Bu kısımda da yaprakları birbirine bağlıyoruz. Bakın şu kısmını göstereceğim size. Bakın yaprakları ben birbirine bağladım. Bağlamadan da devam edebilirsiniz. Ben yaprakların böyle çok kıvrılmasını istemediğim için yaprakları birbirine bağlamayı tercih ettim. Şimdi ilkine sık iğne, ikinciye tekli, sonrakine bir adet ikili trabzanımı örüyorum ve tam bu noktada bağlıyorum. Burada da 1 2 üçüncüye, yani şuna bağlayacağım. Şu anda da üçüncüdeyim. İlmek tığımda tekrar sayalım. 1 2 3. Şöyle yukarıdan aşağıya batırdım. İlmeğimi çıkartıyorum. İpimizi burada iyice çekelim. Sonrasında hemen üzerini doluyorum. Aynı yere tekrar bir adet daha ikili trabzanımı örüyorum. Devam eden yere yine 2 adet ikili trabzan, sonrasında tekli, sonrasında sık iğne. Buraya tepe noktası sık iğne, 2 zincir ve tam şöyle batıyorum, sık iğne yapıyorum. Şimdi yine tekrar ediyoruz. Sık iğne, tekli, iki adet ikili trabzan, yine ikili trabzan, 2 adet tekli ve sık iğne. Bu aradakilere ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet. Bu şekilde devam edelim. Diğer yaprakları da örelim. Şu sonuncu yaprakta buraya bağlamayı da size göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet, yaprağımın sonuncusunu da ördüm. Şu kısımdayım. Şimdi burada yine şuraya sonuncu yaprağıma bağlayacağım. Göstereyim size. 2 adet ikili trabzanımı ördüm. Sonrakini de 2 adet ördüm. Şimdi yine şuradan üçüncüye bağlamak istiyorum. 1 2 3 şuraya. Hemen ilmeği de çıkarttım. Burada iyice çekelim. Sonrasında bu kısım biraz zor örülecek. Şöyle buraya bir adet tekli, sonrasında sık iğne ve şurada yine ilmek kaydırmayı yapalım. Evet, burada ipimizi kesiyoruz ve iğne ile düzgün bir şekilde arkadan gizleyelim. Şu anda yaprağımız böyle biraz kıvrık duruyor. Şöyle elimizde biraz düzeltelim. Bu kıvrıklık düzelecek. Ütü ile ütüleyeceğim. Pamuklu iple ördüğüm için ütüleyeceğim ki yaprağım böyle çok güzel gözüksün. Şimdi sırada şöyle kalpli süsümüzü yapmaya sıra geldi. Evet. Sihirli halka ile başlayalım. 1
2 zincir çektim. Üçlü trabzanlar öreceğiz. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. 3 adet üçlü trabzan ördüm. Sonrasında 3 adet ikili trabzan, 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Tekrar buradaki işlemin aynısını yapıyorum. 1 2 3 adet ikili trabzan ve 3 adet üçlü trabzan örüyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Burada sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi bu başlangıç ipimden tutup iyice sıkıştırıyorum. Bakın hemen kalbimiz oluşuverdi. Şimdi hemen zincir çekmeye başlıyoruz. Toplam 50 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Şöyle burada bir halka oluşturuyorum. İpimi kesmeden diğer kalbimi de yapacağım. 7. zincirimin şöyle ortasına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Şöyle bunu bu tarafa atalım. Burada hemen 2 zincirimi çekiyorum. Yine burada kalbimizi örüyoruz. 3 adet üçlü trabzan. İpimi biraz sarayım. Pardon. Evet. 2 3 adet ikili trabzan, 1 2 3 2 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan ve 3 adet üçlü trabzan. Şöyle 2 zincirimi çekip sık iğne şöyle yapıp ipimi kesiyorum. Bu kadar kolay. Kalp yapmak. Evet, bakın. Kalplerimiz oluştu. Şimdi hemen iplerimi gizleyeyim. Sonrasında ütüleme kısmına geçelim. Evet, ütümü prize taktım. Düşük ayarda, bakın, koton ayarına getirdim. En düşük ayara getirebilirsiniz. Direkt böyle ütülüyorum. Arkasını da çevirelim. Böyle güzelce ütüleyelim. Yine aynı şekilde kalbi de ütüleyeceğim. Ütüleyelim. Sonraki kısma geçelim. Sıra geldi ayçiçeğini çantamıza yapıştırmaya. Ayçiçeğini elinizde de dikebilirsiniz. Ben silikon tabancası ile yapıştırmak istedim. Silikon tabancamı prize taktım ve iyice ısınmasını bekliyorum. İyice ısınınca
güzel yapıştırıyor. Ayçiçeğimizin de burası bakın çantamızın ön yüzü olsun. Şu kısım dümdüz. Bakın arkada şurası birleşim yeriydi. Burası arkaya gelsin. Bakın şurası ve burası. Şöyle yerleştirelim. Ayçiçeğinin fazla kısım önde, az olan kısım arkada. Arkaya 5 adet yaprak gelecek. Şöyle ortalayalım çantamıza. Ve şöyle yaprakların şu kısımlarına da toplu iğneler şöyle geçireyim ki yapıştırırken bana kolaylık sağlasın. Şuraya. Ve şuraya. Evet. Şimdi evet. Şu 3 yaprağımıza öncelikle silikonumuzu sıkalım. Şöyle bolca sıkalım. Evet. Şimdi şöyle hemen evet elimle iyice bastırıyorum. İyice bastırdım. Bakalım yapıştı mı? Evet, güzel yapıştı. Eğer böyle yapınca kopmalar oluyorsa tekrar yapıştırın. Sağlamlık önemli. Toplu iğnelerimi şimdi çıkartayım. Ve şöyle döndüreyim. Şimdi şu kısımlara şöyle yaprağımızın şöyle şurasına açıkta kalan yerlere dikkatlice sıkalım. Çantamın ağız kısmına bolca sıktım. Evet. Şöyle elimle iyice bastırıyorum. Evet. Evet, kontrol edelim. Biraz soğumasını bekleyelim. Evet, yapıştırdığım kısımlar soğudu. Şimdi çantamızın ağız kısmına böyle dikilebilir mıknatıslı çıt çıtlar dikebilirsiniz. Ya şuraya dikin ya da tam şu kapanış noktasına şuraya. Bakın 1 2 3 4 5. Şu beşincisine birisini buraya, birisini buraya dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. Bu şekilde de olur. Yaptığımız süsü de hemen şöyle şurasına takalım. Evet, çantayı bitirdim. Ağız kısmına da bir adet mıknatısla çıt çıt kullandım. Çantamız bu şekilde. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.